Herkese merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi ben çok iyiyim. Neden? İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğim gibi de size daha önce de bahsetmiştim. Görev edindim ben burayı. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm sorunlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Buradaki tabut evleri her geldiğimde sizlerle paylaşacağım. Umarım yetkililer görür. Kamuoyu oluşturabilmemiz için lütfen bu videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü etkileşim gördükçe insanların gözüne sokmalıyız bu videoları ki bir an önce kentsel dönüşüm başlasın. Yani ada bazlı kentsel dönüşüm başlasın. İnsanlar tek tek, parsel kentsel dönüşüm yapıyor. Ama maalesef bu bir işe yarar mı? Yaramaz. Bu evlerin hepsi çürük. Yani bunu devlet de biliyor, belediye de biliyor. İnsanlar yapmaya çalışıyor. Mesela şurada görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi orada tek bina yapılmış. Burada tek bina yıkılıp yapılıyor. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama ne yalan söyleyeyim, çözüm ada bazlı çözüm. Çözüm olarak ada bazlı çözüm olmak zorunda. Bu kadar. Bakalım şimdi Zeytinburnu'nun değişik sokaklarını, değişik mahallelerini gezip sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi umarım yetkililer görür ve kentsel dönüşümü bir an önce hızlandırırlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu videoyu muhakkak paylaşın dostlar. Kamuoyu oluşması için. Bazı firmalar geliyor, görüşülüyor. Yaklaşık düşünün benim mahallemdeki yani sokağımdaki kentsel dönüşüm yaklaşık 14 yıl oldu. Anca birinci etabı bitmek üzere. İkinci etaptakiler hala bekliyor. Yani bir 10 sene daha onlar bekler. Sorsanız belediye çözüme ulaştırdı. Ama çözüm yok. Seçim gelince muhakkak yine karşımıza çıkar. Büyük bir ihtimalle çözeceğiz, yapacağız, halledeceğiz. Yeter ki siz bize oy verin. Ben buna inanmıyorum açıkçası. Çözüm odaklı olmuş olsa direkt çözmeye kalkarsınız. Seçim zamanında halk aklınıza gelmez. Yapacak bir şey yok. Burası da çarşamba pazarının olduğu yer. Gerçi bugün pazar var. Yanlış zaman seçtim ama diğer sokakları gezeceğim. Şu an Dikilitaş'tayız. Saat Kulesi'nin oradayız. Buradaki evler bizim aşağılara oranla biraz daha sağlam duruyor sanki. Vallahi bilmiyorum ama bakalım duruma göre. Üsttekilerin betonları, sıvaları dökülmeye başlamış zaten. Allah herkese kolaylık versin. Burası da meşhur Saat Kulesi. Dikilitaş. Bak. Görüyor musunuz binaları? Patır patır dökülüyor. Ondan sonra da yok efendim şöyle, yok efendim böyle. Zeytinburnu'na her geldiğimde böyle videoları çekip sizlerle paylaşacağım. Zeytinburnu'nda tek bir ev kalmayana kadar. Vallahi ben bunu görev edindim dediğim gibi. Umarım siz de bana destek olursunuz. Bu videoyu paylaşın çünkü. Paylaşınca daha çok insan görüyor. Kamuoyu oluşuyor. Böylelikle bazı arkadaşların gözüne sokmuş oluruz bu videoları. Kentsel dönüşüm biraz daha hızlı olur. Al, burada mesela bakın. Burası gene biraz daha büyük bir alan yapılmış bak. Görüyor musunuz? Ama yine de burada mesela komple bir ada olarak alınıp yapılsa daha makbule geçer diye düşünüyorum. Dostlar mesela şu yeni yapılmış gibi ama dökülüyor. Yani ne diyeyim abi? İnsanlar dandik malzeme de kullanıyor. Şuraya bakar mısınız abi? Burası komple kaos ya. Yemin ederim tabut evler. Yanlış bir şey söylemiyorum. Tabut evler abi bunlar. Kimse inkar edemez. Al. Bu bina kaç senelik bina ki şu hale gelmiş ya. Şu merdivenin çatlaklıklarına bak. Bilmiyorum abi. Hani ben mi abartıyorum? Hani yoksa bunlar normal yapılar mı? Vallahi bilmiyorum, haberim yok yani. Ben anlamıyorum artık. Ama çoğu yapı çatlak, patlak. Buranın tuğlalarında çocuklar mı kırmış, ne yapmış? Enteresan abi ya. Yemin ama çürük tuğlalar. Eminim yani. Bunlar böyle şey değil, pek de sağlam değil. Açıkçası. Neyse, umarım yetkililer bir an önce
bu kentsel dönüşüm işini hızlandırırlar. Bir sürü firma geliyor, bir sürü şey yapıyor. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız ama hiç iş icraata gelince ya maliklerden tık yok ya firmalardan. Ayrı bir sinir bozucu yani. Kimi malik yok şunu yapmam, yok bunu yapmam. Ya arkadaşım o zaman kentsel dönüşüme niye giriyorsun? Ha, proje alanı bakın. Mesela şu tek bina. Tek bina projeye girmiş. Yanındaki Allah'a emanet zaten. Hani ne diyeyim abi bilmiyorum yani. Burası da ayrı bir yer. Buradan eskiden ilkokula gidiyorduk bu sokaklardan. Vay be kaç sene oldu. Yemin ederim 40 sene oldu yani hemen hemen. Buradan eskiden ilkokula giderdik dostlar bu sokaklardan. Şöyle. Ondan sonra demin zaten drone'la da çekmiştim. Veli Efendi İlköğretim Okulu. Orası benim ilkokulum. Buradaki binaların da tabii ki hali içler acısı. Maalesef. Maalesef içler acısı. Burada da bir tane arsa yapılıyor. Parsel olarak giriyor. Ada bazlı değil. Ada bazlı girse bu Zeytinburnu ilçesi için, halk için daha karlı bir şey olacak gibi. Arsa burada. Ne diyelim bu dostlar? İnşallah ada bazlı komple Zeytinburnu yenilenir. Tabii ki bu büyük bir bütçe meselesi ama Türkiye Cumhuriyeti'nde de tek bir firma yok yani. Binlerce firma var. Ama birazcık da tabii ki yanlış anlaşılmasın ama rant peşinde. Yani sahildeki arsalar, sahildeki evler daha kolay yapılıyor. Daha kısa sürede sonuçlandırılıyor. Biraz daha iç kısma girdiğinizde maalesef iş uzuyor. Çünkü sahildeki evleri 200 milyona satıyorlar. Buradaki evleri 15-20 milyona. Arada büyük bir fark var. Maliyet aynı maliyet. Yani bunun açıkçası adı da rant. Burası da ayrı bir sokak. Vallahi bir şey diyemeyeceğim dostlar. Tek dileğim tabii ki sürekli dile getiriyorum. Siz de yanlış anlamayın lütfen ama bu videoyu paylaşın. Ne olursa olsun. Buradan hani abone gelsin, aman şu olsun derdimiz yok. İnanın bana. Tek derdim benim Zeytinburnu ilçesi bir an önce yenilensin. Vallahi tek derdim o. Umarım yardımcı olursunuz. Herkes için hayırlısı olsun. Şu sol taraftaki arsa işçi blokları. Bunlar da yıllardır problemliydi. Sonunda problemleri çözüldü. Ama yaklaşık bir 10 sene olmuştur diye tahmin ediyorum. Böyle işte bakın bu şekil kentsele girmesi gerekiyor yerlerin. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani böyle büyük parsel ada olarak girecek ki bir işe yarasın. Binaları yani tek tek dönüştüreceğimize bu şekil büyük adalarda ne diyeyim etap yapacaksın ama tertemiz mis gibi çıkacak ortaya. Bundan bahsetmeye çalışıyorum ben. Bakın dostlar burası da yaklaşık 11-12 senedir bu halde. Şu ilk etapı bitirdiler ama ikinci etap bu sene 12. senesi mi 13. senesi mi ne olacak daha bitmedi. Yani Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm sorunu maalesef bitmiyor. Her yerde kentsel dönüşüm var. Her yerde kentsel dönüşüm başlatıldı. Ama maalesef o kadar da hızlı ilerlemiyor. İnşallah bir an önce çözülür dediğim gibi. Çünkü herkes güzel evlerden ziyade sağlam evlerde oturmasını diliyorum yani. En azından sağlıklı yaşasınlar. Ölüm riski olmadan. Vallahi bilemeyeceğim de maalesef şu anki durum bunu gösteriyor. Bakın dostlar mesela burası kentsel dönüşüme girdiğini düşünüyor ama bana göre yanlış bir şey. Sadece parsel olarak girmiş. Buranın aslında komple ada olarak girmesi daha mantıklı, daha sağlıklı olacaktı. Ne derseniz deyin yani. Şurayı görüyor musunuz? Sadece bir bina mı, iki bina mı ne yıkılmış, kentsele girmiş. Burada bir sürü çürük bina varken böyle tek tek şu arkadakiler bakın. Tek tek girmesi birazcık saçma. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum benim fikrim bu. Ama yine de derim yani.
bence şuraya bakın. Tüm binalar kırık dökük içinde. Dökülüyor. Ne derseniz deyin. Bakın karşıdaki binaya bakın. Abi ya 10 binadan kesinlikle 5'i 6'sı çok çürük. Hani çok çürük abi. Onun için bir an önce ada bazlı dönüşüm. Parsel parsel değil abi. Ada bazlı. Şuraya çıkalım mesela bakın. Buradan karot alınmış sanırsam. Büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle çürük bina. Çünkü bu binaların yapıldığında çok iyi hatırlıyorum. Bizim kum depolarından getiriliyor. Bakın buradan karot alınmış ya da dökülmüş. Yani bizim Zeytinburnu'nda kum iskelesi vardı. Tüm çakıllı makıllı kumlar oradan geliyordu. Hani deniz kumu. Tabii o zamanlar yasal olduğu için bir sıkıntı yoktu. Burası da yıkılmış. Tek bina. Tabii ki büyüklerimiz bizden daha iyi biliyordur. Ukalalık etmeyelim tabii ki. Parsel parsel çeviriyorlar. Bilmiyorum. Hemen şurada da var bakın bir tane. Abi işte bak. Böyle tek tek bu 3. 4. yer. 3. 4. yer burası bakın. Ya toplam 20 binayı sokun abi. Yapın işte mis gibi. Ha, bu çok mu zor bilmiyorum. Buradan da karot alınmış. Hem de 2 yerden de bakın. Burası, burası. Abi şu an her yerden karot alınıyor. Ama ne hikmetse hep tek tek yenileniyor. Ha şurada bakın bir bina yıkılmış gene. Burası da farklı bir sokak. Bu videoyu yaklaşık 4 gündür çekmeye çalışıyorum dostlar. Yani mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp her yerden farklı görüntüler almaya çalıştığım için. Yani yaklaşık 4 gündür bu videoyla uğraşıyorum. Ah, mesela şurası. Burası da ayrı. Buradan sağa döneceğim. Orada sanırsam bir bina daha yıkılmış. Orada farklı bir yer. Evet bakın. Burada bir bina yıkmışlar. Yan taraf duruyor. Önün yanı duruyor. Karşı tarafta bir bina yıkmışlar. Yani abi bunlar yapılıyor da niye hepsini birden yapmıyorsun? Ha şu adayı komple alıp yapsana. Bak komple yap abi. Orası ayrı bir firma. Burası farklı bir firma. Orası yapılmıyor. Demirler gözüküyor bak. Bak şimdi hemen sağ tarafta da bir yıkım var. Hani ben bundan bahsediyorum dostlar. Hani tamam yapılıyor bak yıkılıyor yapılıyor eyvallah. Ama niye tek tek? Ya bir bölgede 5 tane bina gördüm mesela. Ya birleştir 5 bina yerine 10 bina yap abi. O adayı komple yap. Niye yapmıyorsun? Ha burası da böyle. Karşıda yıkıyorlar mesela. Ha bundan bahsediyorum ya. Yık abi burayı komple yık. Komple yık, komple yap. Yani çarşamba pazarında o taraflarda yapmıştım. Sonra aşağı inmiştim. Bugün de pazarın oradayım. Bugün de pazar kuruldu. Bugün pazar günü. Yani dediğim gibi 4 gündür, 5 gündür bu videoyla uğraşıyorum. Umarım işinize yarar. Tam karşısı görüyor musunuz? Adamlar yıkıma başlamış. Mis gibi. Yalnız o bayrağı oradan sökselerdi var ya. Hani bakın. Adamlar yıkıma başlamış işte abi. Sonra diyorsunuz ki kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm var. Ama ada bazlı değil. Ya bu sokak eminim ki komple çürüktür. Komple. Ne derseniz deyin abi. Burası komple yıkılması gereken bir alan. Tek tek çözülüyor. Tek tek yıkılıp yapılıyor. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya sonuçta 10 yıl sonra bu binalar yıkılıp belki de ada bazlı olacak. Bu sokak. Bu sokaktaki binalar ne kadar sağlam abi. Kalkmış hep. Her şeyi kalkmış. Şuraya bak ya. Ne ararsan var yani. Ha buradan buralar. Ha, karşı taraf da yıkılmış.
Abi her yerde bir şey var, yıkılıyor. Ama niye tek tek? Yine diyorum 10 yıl sonra belki bunlar komple ada bazlı girecek tekrardan. 2 kere masraf, 3 kere masraf. Bakın şurası da aynı. Bak şu bakın bu Kadılar İnşaat. Alsaç İnşaat. Orası farklı bir şey yapılmış. Yani burada düşünün 3-4 tane inşaat var. Ama hepsi farklı. O da değişik. Videom bugünlük de bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Herkesin işine yarar. Devlet büyüklerimizin de görmesi dileğiyle şu Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşümü hızlandırmalarını talep ediyorum. Videoyu lütfen hem beğenin, varsa fikirleriniz lütfen yorumlara yazın ve videoyu bol bol paylaşın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zeytinburnu'ndan herkese selamlar. Bay bay.